Herkese selam, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm bir videoyu çekiyorum. Tek başına seyahat edebilmek. Eğer tek başına bir kafeye, restorana bile gidemeyen bir insansanız sizin için zaten çok korkunç bir şey. Önce bundan hatta adım atmanızı tavsiye ederim. Direkt böyle bir yurt dışına gitmeden önce kendinizi önce bir tek başınıza yemeğe çıkarın. Tek başınıza bir filme gidin ya da tek başınıza doktora gidin, neyse artık. Önce buna bir alışıp sonra gezmeye başlanmalı bence. Tek başına gezmenin çok fazla olumlu yanı var ama çok fazla olumsuz da yanı var. Olumlu yanından bahsedecek olursam tamamen bağımsızlık ve özgürlük. Ya her şey sizin elinizde. Bir yerde ne kadar kalacağınız, ne kadar duracağınız. Bunları tamamen siz karar veriyorsunuz. Neyle seyahat edeceğiniz. Bu size mesela kendinizi keşfetme fırsatı da tanıyor. Tek başınasınız ve bir ülkedesiniz. Özellikle bir de o ülkenin dilini bilmediğinizi varsayıyorum. İtalya'da ben direkt hiç gezi olarak da değil. Ben İtalya'ya ilk direkt taşınmaya geldim ve ilk yurt dışına çıkışımdı. İnsana bir his geliyor. Ay, benim için güzel bir his. Yani bu herkes için güzel olmayabilir. Daha korkutucu da olabilir. Fakat böyle bir ülkedesiniz. Kimse sizi tanımıyor. Ve kimse sizin ana dilinizi bilmiyor ve siz de onların ana dilini bilmiyorsunuz. Böyle kendinizi bir filmin içindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Bu çok heyecanlı bir şey. Mesela beni bu konfor alanından çıkıp devamlı seyahat isteğimin ana kaynağı halen daha düşünmek aslında. Gideceğim yerlerde çok fazla insan, çok fazla macera beni bekliyor. Daha beni en çok heyecanlandıracak, bana hala tanışmadım. Bunlar beni bekliyor, buna adım atmalıyım. Çünkü odamda durup hiçbir şey yapmayarak bu asla gerçekleşmeyecek gibisinden. Bu tarz düşüncelere beni harekete geçirdiğini söyleyebilirim. O yüzden tek başına seyahat etme bence daha sosyalleştirici bir şey çoğunlukla. Çünkü bir arkadaşınızla mesela bir yere gittiğinizde o gruba bağlı kalıyorsunuz ve dışarıya çok açık olmuyorsunuz. Fakat tek başınız olduğunuzda mesela en basitinden geçen hafta İtalya'dan Münih'e trenle gittim ve şöyle oldu. Yolda bu arada telefonum bozuldu. Ondan da bahsedeceğim. İlk başta kulaklıkla müzik dinleyerek giderken sonra telefonun bataryası bozuldu. Telefon kapandı. Baktım açılmıyor. Kulaklığı çıkarmak zorunda kaldım ve karşımdaki kişi benimle sohbet etmeye başladı. Ve yol boyunca 6 saat aralıksız sohbet ettik. Ondan sonra birbirimizin sosyal medya hesaplarını birbirimize exchange yaptık. Görüşmeye devam ettik. Halen da konuşuyoruz, iletişim halindeyiz. Bu tarz şeyler biri olduğunda çok yaşanacak bir şey değil ama tek olduğunuzda daha dışarıya karşı açık olunuyor. Ama bu da sizin elinizde olan bir şey. Mesela ben kulaklığımı takıp hiç yüzümü çevirip kendimi açmış olmasaydım bu yaşanmamış olacaktı. O yüzden biraz sizin tavrınıza da bağlı olan bir şey. Gerçekten hayatın size getireceklerine karşı kendinizi biraz açmanız gerekiyor. Çok böyle koruyucu ve kapatıcı olduğunuzda çok bir şeyler yaşamamış oluyorsunuz. Kendimi keşfetmekte bahsedeceğim bir şey. Mesela tek başına seyahat edenlere genelde hostellerde kalması tavsiye edilir. Çünkü çoğu gezgin zaten hostellerde kalıyor. Fakat ben mesela bunu hep bir olması gereken zorunlu bir şey olarak düşünüyordum. Bir gezgin mutlaka hostelde kalmalı gibi. Çünkü hep öyle gösterildi. En azından takip ettiğim kişiler hep bu şekilde yapıyordu. Bu arada kendimi gezginim demiyorum. Çünkü ben düzenli bir hayatım var ve çalışıyorum. Ben şuraya gidiyorum deyip bir 10 ay kalıp sonra evime dönmüyorum mesela. Benimkine sanırım part time gezginlik deniliyor. Sadece hafta sonları geziyorum. Ya şehir dışı ya ülke dışı. Zaten gezmek yorucu bir şey. Devamlı bir aktif olarak beyniniz çalışıyor. Fiziksel olarak devamlı bir hareket halindesiniz. O gece dinlenmeden kalkmak o günün benim modumu düşürüyor açıkçası. O yüzden hostel biraz tercih etmeyeceğim kesinlikle. Güvenlik açısından ben henüz sadece Avrupa ülkelerini gezdim ve Avrupa ülkelerinde güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadım. Fakat yine de bir kızsanız tek başınıza gece saatinde özellikle tren istasyonları genelde en tekin olmayan yerler oluyor. O tarz yerlerden çok geçmediğiniz sürece bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ondan sonra tavsiyelerimle gelecek olursam da öncelikle çok basit
herkesin söyleyeceği bir şey ki telefonunuza o gideceğiniz yerin haritasını indirmek. Ki internetiniz olmadığınızda da, erişim olmadığında da ya da şarjınız çok az olduğunda da en azından o haritada gideceğiniz yeri görebilmeniz açısından. Bir tavsiyem ise mesela Almanya'ya gidiyorsunuz diyelim. Biletinizi aldınız, vizeniz falan her şey çıktı. Ama tabii ki tek bir şehirde kalmak yerine başka şehirleri de görmek istiyorsunuz mesela diyelim. Bunun için bence direkt o şehirler arası biletlerini hemen önden almanız. Çünkü bileti ne kadar erken alırsanız o kadar ucuz oluyor. Aynı uçak biletlerinde olduğu gibi tren bilet fiyatları da bu şekilde. Hani mesela bir ay önceden alınan bir Roma Milano bileti diyelim. Bir ay önceden alınan bilet 50 euro iken bir hafta 3 gün öncesinde alınan 110-120 euroya kadar çıkabiliyor. Yani 2 katını bile geçebiliyor. Ben örneği İtalya'dan verdim çünkü genelde ben İtalya'daki tren sistemini kullanıyorum. Almanya'ya sadece bir kere gittim trenle. O sebeple önceden almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Son güne kesinlikle bırakmayın. Mesela çok güzel uygulamalar var, Couchsurfing gibi. O uygulamaya giriyorsunuz, diyelim üye oldunuz. Direkt bir ana sayfa çıkıyor zaten. Olduğunuz konuma göre sizin bulunduğunuz yere yakın olan kişileri size gösteriyor ve onlar da sizi görebiliyor. Ve hani oradan ya insanlar size hangout isteği atıyor ya da siz görüp hoşunuza giden birinin profiline bakıyorsunuz tabii. Referansları falan oluyor herkesin. Oradan güvenilirliğini az çok anlayabiliyorsunuz zaten. O şekilde oradan birine ulaşarak ya da başkasının ulaştığı teklifi kabul ederek birileriyle tanışabilirsiniz. Ben bu şekilde çok kişiyle tanıştım ve şu an halen daha arkadaş olduğum birkaç kişi var uygulamadan tanışarak. Güzel vakitler geçirdiğim, öyle bir güzel vakitler geçirdiğim, hani iyi vakit geçirdiğim arkadaşlarım oldu yani öyle söyleyeyim. Mesela orada gittiğiniz yerde yerel etkinlikleri falan da görebiliyorsunuz. Mesela ne vardı? Münih'e gittiğimde orada bir etkinlik vardı. Ben Perşembe günü varmıştım ve Perşembe günü İngilizce akşam buluşması. Bütün böyle başka ülkelerden yabancıların birlikte buluşup İngilizce communication muhabbet ettiği bir kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel geçiyor. Genelde hep çok farklı yerden, kültürlerden insanlar oluyor. Çok fazla kıyafet almamanızı tavsiye ederim. Özellikle Avrupa'da bavul taşımak, yani her seferinde, mesela bir yere gittiğimde diyorum ki yok bir dahakine diyorum bavul almayacağım diyorum. Çünkü bir de hep böyle taş sokaklar, yerler falan, o bavul taşımak tam bir işkence. Çok zor ve çok zor yani. Ve son tavsiyemse kendinizi biraz akışına bırakmak olacak. Biz Türkler olarak böyle çok aceleci bir milletiz ve kendimize bir liste yapıyoruz mesela gitmeden önce. Ve hani kendimizi çok zorluyoruz. Orayı da göreceğim, orayı da göreceğim mesela. Acele böyle çok kısa bir sürede 1000 tane yer görmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaptığımızda o anı kaçırmış oluyoruz aslında. Mesela bu da İtalya'da yaşayarak öğrendiğim bir şey. Ben de öncesinde çok alelacele yaşadığımı fark ettim. Mesela yürüyüşümü bile yani İstanbul'da yaşadığım zaman da hiç fark etmemiştim. Meğer ben çok hızlı yürüyormuşum. Hani koşuyormuşum yani o derece. Hep bir acele. Burada böyle biraz daha yavaşlamayı öğrendim. Ve hani çok ufak şeylerden keyif almayı ya şu anda yaşlı bir öğüt veren bir dede, nene gibi konuşuyorum ama gerçekten İtalya'da özellikle insanlar o kadar küçük şeylerden keyif alıyor ki bir şeyin güzel yapılmış bir şey. Hani ondan bir ısırıktan o mamma mia hani böyle zevkten dört köşe oluyorlar yani öyle söyleyeyim. Gerçekten çok ufak şeylerden çok keyif alınıyor. Yani tadını çıkarın. Kendinizi kulaklığınızı takıp izole etmeyin. Her şeye karşı açık olun, hazırlıklı olun, dikkatli olun ve eğlenmenize bakın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hani aklınızdaki sorulara cevap olabilmiştir. Hani halen daha başka sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kesinlikle cevap veririm. Ve ya da izlemeyi istediğiniz, çekmemi istediğiniz bir konu olursa da bunu yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.